Merhaba sevgili Captiva Club severler, sevgili dostlar. Uzun bir aradan sonra bugün yeni bir video ile aranızdayız. Bugün aracımızda eksik olarak gördüğümüz başka bir projeyi yapacağız. Hangisi olacak derseniz start stop sistemini takacağız. Ama şöyle C100'lerde, C100 kasa Captiva'larımızda start stop takılırken immobilizer çipini kontağa yakın bir yere koymak zorunda kalıyorlardı. Bu da tabi birazcık tehlikeli aslında. Çok güvenli değil, öyle söyleyelim, çok detay vermeden. Fakat C140'larda şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki bizim C140'larımızda orijinalinde zaten anahtarsız giriş çıkış sistemimiz var. Tabi 2013 LTZ'lerde bu. Anahtarsız giriş çıkış olduğu için bunlarda immo çipi vesaire bunları kontak yakınına falan bağlamaya hiç şekilde gerek yok. Biz buna istinaden şöyle bir sistem satın aldım. Şöyle göstereyim size. Çok basit. Yurt dışından yine Çin menşeli bir malzeme. Ama güvenilir, kaliteli bir malzeme. Ben yurt dışından bunu aldım. Ama şöyle anlatayım. Hani çok böyle detaylı bir sistemi almadım. Yok işte uzaktan kumandayla dışarıdan çalıştırma vesaire vesaire. Çok ekstrem durumlara giriyor. Ona ihtiyaç yok zaten. Bizim araçlarda kendi kendine şöyle söyleyeyim, hani anahtarsız çalıştırmamız zaten olduğu için, keyless sistemi olduğu için bu tarz şeylere gerek yok. Mümkün olduğunca basit bir sistemle, çok basit bağlantılarla start stopumuzu çalıştıracağız. Onun için de ben böyle basit bir devre aldım. Yani basit bir start stop sistemi satın aldım. Şöyle göstereyim. İşte bir tane start stop butonumuz var burada. Şöyle gördüğünüz gibi mavi renkte yanıyor. Araca uyumlu. Bir tane modül. Onun dışında işte gerekli soketleri. Şöyle şimdi soketlerde bütün kabloları kullanmayacağımız için çok kalabalık olacaktı ekstradan. Yani bunları ekstra birçok yere bağlayabilirsiniz ama ben gerek görmedim. Hani gereksiz bağlantılar, öyle söyleyeyim. Fazla olan kabloları soketin üzerinden orijinal konnektörleriyle, pinleriyle çıkardım. Sadeleştirdim biraz. Bize kalan sadece gördüğünüz gibi ana sistem için işte besleme uçları. Yani 4 tane kablo burada. Bir tane de fren müşürümüze bağlayacağımız, yani fren algılayıcı müşürden gelen kabloya bağlayacağımız bir tane daha soketli tek bir kablo. Hani bunları sadeleştirdim ki şimdi yaparken çok fazla kablo kirliliği olmasın istedim. Şöyle gördüğünüz gibi bu kadar kablo da ekstra üzerinde duracaktı. Ama ben bunlara ihtiyaç duymadığım için bunları sadeleştirdim. Çok böyle sade bir şekilde şöyle göstereyim. Şöyle soketini takayım. Yani çok fazla detaya girmeye gerek yok. Özellikle LTZ'ler için. Çünkü çoğu sistem kendi üzerinde var. Yani sadeleştirdikten sonra bize şu kadar bir kablo sistemi kalıyor. İşte kontak anahtarına bağlanan nokta. Yani böyle bir kit kalıyor elimizde. Biz bu kiti bağlayacağız şimdi. Nasıl yapacağız? Hemen şimdi ilk önce şu devremizden bir sökelim bunları. Kutumuzu bir kaldıralım buradan. Şimdi bir kutumuz bir kalsın. Uygulamada alacağız. Evet. Şimdi biz ne yaptık? Arkadaşlar biliyorsunuz devre şeması üzerinden ben çalışırım sürekli. Aracın orijinalliğine hakim olarak orijinal sisteminde bağlantıları yaparak öncelikle zaten gelen kutumuzda start stop sisteminin kutusunda bakın bağlantı aşamalarının hepsi var. İşte kontağa gidecek, ceryana gidecek vesaire vesaire. Benim burada mesela bağlayacağım tek kablo, işte burada diyor ki blue white diyor, fren sisteminin bize gerekli olan sadece bu fren sisteminden olan. Hani detaylı bir şekilde benzin pompasını kesmesini istemiyorum. İşte master switch'e bağlamak istemiyorum. İşte remote start diye uzaktan bağlantı, kapı kilitleri, bunlara gerek yok. Bizde zaten anahtarsız giriş çıkış olduğu için C140 2013 LTZ'lerde bunlara ekstralara gerek yok arkadaşlar. Çünkü bunların hepsi çoğu güvenlik amaçlı. C100'lerde işte dediğim gibi hani immo çipini falan koydukları için güvenlik amaçlı bunların çoğunu bağlıyorlar ama LTZ'lerde bunlara gerek yok. Anahtar yanınızdaysa araç zaten her şeyi kumanda etmenize olanak sağlıyor. Anahtar dışarıda ve yanınızda değilse zaten hiçbir şekilde çalıştıramazsınız aracı. Çünkü anahtarı uzaktan okuması gerekiyor. Şurada da
Ana bağlantı şeması mevcut. İşte artı 12 volt start, ateşleme 1, ateşleme 2, işte ACC, kontak. Yani her bastığınızda bir kontağı açacak, bir aksesuar moduna geçecek vesaire. Bu da onunla ilgili olan bağlantı şemaları. Ben şimdi bu şemaları Captiva'mız üzerinden, Captiva'mızın devre şemasından, elektronik şemasından bakarak kendim zaten şöyle bir şeyi çıkardım. Dosya işte hangi kablo nereye bağlanacak vesaire. Bunların çalışmasını ben zaten yaptım. Burada hepsi var kendi sistemimizde. Şimdi işime yarayacak olan iki tane şemamızdan, şöyle resimli şemamızdan şöyle alayım bunları. Şuradan bakalım. Burada detaylı bir şekilde yazdık, çizdik falan filan. Ben kendi çalışmalarım, işte Ar-Ge çalışmalarımı yaptığım kağıtlar bunlar. Burada lazım olanları şöyle alalım yanımıza. Ondan sonra nasıl söküldüğünü göstereceğim size. Sonrasında da montaj aşamasına geçebiliriz. Şimdi ne yaptık? Öncelikle bağlayacağımız kabloların şöyle şemasını aldık yanımıza. Evet, bunlar şöyle bir kalsın. Şimdi koltuğumu şöyle geri çekeyim. Buradaki bağlantıları nasıl yapacağımızı gösterelim.
Evet, sonunda montajımız bitti. Bütün panellerimizi, plastik aksamlarımızı yerine oturttuk. Bu üst taraftaki plastik aksamlarımızı yerine oturttuk. A'dan Z'ye her şeyimiz hazır. Aracımıza ekstra bir özellik daha katmış olduk. Start stop özelliğini eklemiş olduk. Biliyorsunuz birçok donanım eklemiştik. Daha önceki videomuzda hepsini anlattık. Son olarak işte direksiyonumuzu değiştirmiştik biliyorsunuz. Onun ısıtma sistemine, ısıtıcı pedini yerleştirdik. O aktif durumda. Şu anda da 2013 LTZ'mize start stopumuzu yapmış durumdayız. Her şeyimizi topladık. İstiyorsanız deneyelim. Şöyle bir bakalım. Şimdi bütün bağlantılarımızı yaptık. Her şeyimiz tamam. İlk bastığımızda aksesuar moduna geçiyor. Aksesuar modu açılıyor. Devrede şu anda. İşte teyip dinleyebilirsiniz vesaire. Zaten ekranda da görüyorsunuz, bakın ne yazıyor. İşte Accessory Mode aktif diye yazıyor. Aksesuar modunun aktif olduğunu söylüyor. Şimdi şuradan kontağımızı şöyle açalım. Bakın bu ikinci bastığımızda kontak yanı sönüyor. Üçüncüsüne de ayağımız frende bastık. Aracımız çalıştı. Evet, gördüğünüz gibi araç çalışırken direkt yanıyor. Her şey aktif. Şu an herhangi bir problemimiz yok. Bir sıkıntımız yok. Şöyle bakalım. Evet, hiçbir problemimiz kalmadı. Gayet de güzel çalışıyor. Stop ederken bir sefer basmanız yeterli. Bakın, frene basmazsanız orijinaldeki gibi çalışıyor bakın. Birinci aksesuar modu, işte ikinci kontak. Üçüncüye bastığınız zaman ne yazıyor ekranda? Press brake to start engine. Yani frene basın öyle çalıştırın diyor. Yoksa çalışmaz diyor. Yani orijinal gibi çalışıyor. Frene basıyoruz. Kapattık. 3 direkt çalıştıralım şöyle. Evet, şu an sistemimiz çalıştı. Herhangi bir problemimiz yok. Gördüğünüz üzere start stop'u da bağlamış olduk aracımıza. Aracımızın içine de rengi gayet uygun, mavi. Çok da yakıştığını düşünüyorum. Çok da güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Kullanalım bakalım. Zaman neyi gösterecek? Ne kadar başarılı, ne kadar değil. Biz bağladık, test ettik diyebilelim. Şu an için bir sıkıntı yok ama zaman ilerledikçe negatif yönleri olursa onları da sizlere anlatırım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, işte C140 2013 LTZ'mize en başında da söylediğimiz gibi anahtarsız giriş çıkış olduğu için tekrar videonun sonunda yine göstereyim sizlere. Bakın, 2012 C140 demiyorum, 2013 C140'larda orijinalinde zaten anahtarsız giriş çıkış özelliğimiz var. Yani C100'lerdeki gibi böyle start stop taktırırken işte immobilizer çipini kontak arkasına bağlamaya ya da işte kandırmaya hiçbir şekilde gerek yok. 2013 LTZ'lerde direkt sistemi alıyorsunuz. Hem de en basitini aldım. Çok ucuz olan modelini aldım ben. Kaliteli ama ucuz, yani özellik anlamında. Yok yukarıda işte dışarıdan çalıştırma vesaire, hiç onlara girmedim. Yani çok basit ve olması gerektiği gibi kullanabileceğimiz bir sisteme adapte ettim. Onu da kablajını yaparken fazla olan kabloları soketlerinden, pinlerinden ayırdım. Kablo kalabalığı yapmaması için sadeleştirdim. Bu şekilde de hem daha fazla kablo kirliliği olmadı, hem çok daha temiz bir işçilik oldu. Dört dörtlük bir bağlantıyla, şema bağlantısıyla, işçilikle elektronik anlamda da kablolarımızı lehimleyerek bu işin sonuna geldik. Evet, ne diyoruz? Captiva Club'da kalmaya devam ediyoruz. Captiva Club'ın sosyal medya mecralarında olmaya devam ediyoruz. YouTube kanalımızdan bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Facebook'tan bizi takip etmeye devam ediyorsunuz. Instagram'dayız biliyorsunuz. Bütün her yerlerden bizi takip etmenizi önemli rica ediyoruz. Uzun bir aradan sonra da böyle bir videoyla geri dönmüş olduk. Zaman bulamadık uzun zamandır ama bu sistemle geri dönmüş olalım. Yeni projelerle diyelim, ama yeni projede kalmadı pek, birkaç proje kaldı aslında aklımda da, onlara da zaman bulursak yapabileceğiz. İnşallah o projelerde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Captiva Club'da kalmaya devam edin. Kendinize iyi bakın.